Ders bir zamana değer. Sizce belgeseller izlenmeye değer mi? Evet, çoğu zaman harika bir tarihsel bağlam sağlıyorlar. Bu doğru. Bazıları gerçekten ilgi çekici ve bilgilendirici. Eski uygarlıklarla ilgili bir film izlemiştim. Büyüleyiciydi. Antik tarih çok ilgi çekici olabilir. Ne öğrendin? Kültürlerini ve icatlarını öğrendim. Kulağa da ilginç geliyor. Farklı kültürleri öğrenmeyi seviyorum. Ben de dünyaya dair anlayışımızı genişletir. Kesinlikle. Birlikte daha çok belgesel izlemeliyiz. Ders 2. Araştırma sonuçları. Eğitimle ilgili son araştırmayı duydunuz mu? Hayır, ne buldu? Uygulamalı öğrenmenin çok etkili olduğu keşfedildi. Bu mantıklı. İnsanlar aktif olduklarında daha iyi öğrenirler. Evet, sonuçlar birçok eğitimci için şaşırtıcıydı. Öğretim yöntemlerini uyarlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Öğrencilerin materyale etkileşimini değiştirebilir. Umarım daha fazla okul bu bulguları benimser. Ben de. Herkesin eğitimini geliştirebilir. Ders 3. Mutfağın temelleri. Yemek pişirmek için yeni bir bıçak setine ihtiyacım var. Bu iyi bir fikir. Ne arıyorsunuz? Keskin ve dayanıklı bir şey istiyorum. İyi bir şef bıçağı ve soyma bıçağı almanızı öneririm. Bu pratik görünüyor. Aklınızda bir marka var mı? Gustav ve Victorinox hakkında harika şeyler duydum. Harika. Onları kontrol edeceğim. İpuçları için teşekkürler. Sorun değil. Dobro aletlerle yemek pişirmek çok daha kolay. Yeni bıçaklarımı denemek için sabırsızlanıyorum. Ders 4. Huzuru bulmak. Gururumuza mal olsa bile kendimizle barışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bazen ilerlemek için egomuzdan vazgeçmemiz gerekiyor. Evet, anlamayanlar hayal kırıklığına uğrayabilir. Doğru ama bu bizim yolculuğumuz, onların değil. Bizim için doğru olanı yapmalıyız. Kesinlikle. İnançlarımıza uygun seçimler yapmakla ilgilidir. Ve başkalarının farklı fikirleri olduğunda bu zorlayıcı olabilir. Doğru ama kendimize sadık kaldığımızda kararlılığımız güçlenir. Katılıyorum. Kişisel gelişim çoğu zaman bu zor kararlardan kaynaklanır. Evet ve sonunda bir rahatlama ve mutluluk duygusu getiriyor. Ders 5. Rekabet üstünlüğü. Şirketler çoğu zaman rakiplerine karşı avantaj elde etmeye çalışırlar. Kesinlikle. Günümüz piyasasında bu çok önemli. Teknolojiyi veya pazarlama stratejilerini kullanabilirler. Evet, hatta müşteri hizmetlerini geliştirin. Bazıları kısa yollara başvurabilir. Ancak bu risklidir. Doğru, etik olarak yapılmasa geri tepebilir. Doğru. Her zaman dikkate alınması gereken yan etkiler vardır. Mesela marka itibarını nasıl etkilediği gibi.
Kesinlikle. Uzun vadeli başarı en önemli sayıdır. Ders 6 Fitness Oda Bilgi. Ne tür egzersiz yapıyorsunuz? Kardiyo ve kuvvet antrenmanını bir arada yaptım. İyi bir karisma benziyor. Ne sıklıkla egzersiz yapıyorsunuz? Haftada 3 kez spor salonuna gitmeye çalışıyorum. Bu çok etkileyici. Favori bir egzersiziniz var mı? Kozmayı seviyorum. Zihnimi temizlemeye yardımcı oluyor. Kosmak harika. Ben kendim bisiklet sürmeyi tercih ederim. Bisiklete binmek de eğlenceli. Açık havada olmak güzel. Evet, temiz hava büyük fark yaratır. Ders 7 Rahipler ve evlilik. Rahiplerin evlenmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda ilginç bir tartışma var. Evet, tartışmanın her iki tarafını da duydum. Roma Katolik Kilisesi rahiplerin bekar kalması gerektiğine inanıyor. Ancak diğerleri evliliğin faydalı olabileceğini savunuyor. Duygusal destek ve arkadaşlık sağlayabilir. Kesinlikle. Toplulukla daha iyi bağlantı kurmalarına yardımcı olabilir. Bu geçerli bir nokta. Bu karmaşık bir konu. Gerçekten öyle. Herkesin bu konuda farklı bakış açıları var. Ortak bir zemin bulmak için açık tartışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Ders 8 Mülakat ipuçları. Iş görüşmesi için tavsiyeleriniz var mı? Evet, profesyonelce giyinin ve zamanında gelin. Bu harika bir tavsiye. İlk izlenimler çok önemlidir. Kesinlikle. Ayrıca şirketi önceden araştırmalısınız. İyi bir fikir. Şirket hakkında bilgi sahibi olmak ilginizi gösterir. Kesinlikle. Ayrıca ortak röportaj sorularını da uygulayın. Bunu kesinlikle yapacağım. Güven çok önemlidir. Kesinlikle. Sadece kendin ol ve sakin ol. Teşekkür ederim. Şimdiden kendimi daha hazırlıklı hissediyorum. Ders 9 Mükemmelliği test etmek. Büyük yük, işler sizin için her zaman iyi gittiğinde gelmez. Bu bazı darbeleri aylık devam ettiğinizi gösterir. Kesinlikle. Zor zamanlarda nasıl güçlü kalırsınız? Hedeflerime odaklanıyorum ve kendime geçmiş başarılarımı hatırlatıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Destek için arkadaşlarımla konuşmayı severim. Arkadaşlar motivasyonunuzu korumanıza gerçekten yardımcı olabilir. Evet, bir destek sistemine sahip olmak önemlidir. Kesinlikle. Geri dönmenize en çok ne yardımcı olur? Deneyimlerden öğrendiklerimi yansıtıyorum. Ders 10 Dikkatli yeme. Bilinçli beslenmeyi denediniz mi? Evet, zorlayıcı olabilir ama buna odaklanmaya çalışıyorum. Farkında kalmak için hangi teknikleri kullanıyorsunuz? Küçük lokmalar alıyorum ve yemeğimin lezzetinin tadını çıkarıyorum. Kulağa çok lezzetli geliyor. Genellikle çok hızlı yerim. Bunu yapmak çok kolay. Yağıslamak yemekleri daha keyifli hale getirebilir. Bunu denemeye başlayacağım. Başka ipucu var mı?
Vücudunuzu dinlemek, ne zaman duyduğunuzu anlamanıza yardımcı olur. Bu harika bir fikir. Bu sinyalleri görmezden gelme eğilimindeyim. Ders 11. Örgü teknikleri. Bir ara bazı örgü tekniklerini öğrenmeyi çok isterim. Elbette, örgü örmek rahatlamanın ve yaratmanın harika bir yoludur. Yeni başlayanlar için en iyi dikiş nedir? Jartiyer dikisi basit ve öğrenmesi kolaydır. Bunu hatırlayacağım. Ne zamandır örgü örüyorsun? Yıllardır örgü örüyorum. Bu çok tedavi edici. Kulağa harika geliyor. Arkadaşlarınıza hediye mi hazırlıyorsunuz? Evet, el yapımı hediyeler çok özel ve kişiseldir. Kabul ediyorum. Ailem için bir şeyler yapmayı çok isterim. Ders 12. Egzersiz önceliği. Son zamanlarda egzersiz benim için en önemli öncelik haline geldi. Bu harika. Ne tür egzersizler yapıyorsunuz? Kardiyo ve kuvvet antrenmanının bir karışımına odaklanıyorum. Bu dengeli bir yaklaşım. Hoşuna gidiyor mu? Evet, beni enerjik ve motive tutuyor. Ben de aynısını hissediyorum. Yeni egzersiz dersleri denemeyi seviyorum. Hangi dersleri önerirsiniz? Yoga ve yüksek yorgunluklu ağırlıklı antrenmanlardan hoşlanıyorum. Kulağa eğlenceli geliyor. Bunları deneyebilirim. Ders 13. Tatil deneyimi. Tatilimden yeni döndüm. Oldukça büyük bir deneyimdi. Gerçekten mi? Nereye gittin? Dağlara seyahat ettim. Manzaralar muhteşemdi. Kulağa harika geliyor. Yürüyüş yaptınız mı? Evet, birçok parkurda yürüyüş yaptım ve güzel manzaralar gördüm. Yürüyüş yapmayı seviyorum. Doğayla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Kesinlikle. Sonrasında kendimi çok tazelenmiş hissettim. Oradayken herhangi bir yerel yemeği denediniz mi? Evet, lezzetli dak yemeklerinden bazılarını denedim. Ders 14. Sevimli bölmeler. Şuna bak, çok sevimli ve bir sürü bölmesi var. Bu gerçekten pratik. Düzenli eşyaları seviyorum. Ben de. Her şeyin yerli yerinde kalmasına yardımcı olur. Çantanıza sığacağını mı düşünüyorsunuz? Evet, seyahat için mükemmel boyut. Aksesuarlarınız için kullandığınızı görebiliyorum. Kesinlikle. Onları güvende ve düzenli tutacaktı. Bu harika bir fikir. Ben de bir tane alabilirim. Alışveriş listemize ekleyelim. Ders 15. Göz alıcı bulgular. Oradaki güzel tabloyu gördün mü? Evet, çok etkileyici. İçinde kullanılan renklere bayıldım. Kabul ediyorum. Gerçekten gözünüze çarpıyor. Dikkatinizi çeken başka parçalar var mı? Kösedeki heykel de ilginç. O kadar eski şekillere sahip ki. Kesinlikle. Sanatın gerçekten bir mekana karakter kattığını düşünüyorum.
Kesinlikle. Tek kelime etmeden bir hikaye anlatır. Bu konuda sevdiğim şey bu. Her parçanın kendine has bir havası var. Çok doğru. Tüm bu sanat eserlerini keşfederek saatler geçirebilirim. Ben de. Bakalım oturma odanız için daha büyük bir tablo bulabilecek miyiz? Ders 16. Doven'in takdiri. Bugün Dove'nin güzelliğini takdir edelim. Kesinlikle. Rahatlamanın ve yeniden sarhoş olmanın harika bir yolu. Manzaranın tadını çıkarmak için parkta yürüyüşe çıkmayı seviyorum. Ben de. Temiz hava ferahlatıcı bir his veriyor. Dove'nin gerçekten de zihni sakinleştirmenin bir yolu var. Evet, bize durup hayatın tadını çıkarmamızı hatırlatır. Yakında parkta piknik planlayalım. Bu mükemmel bir fikir gibi görünüyor. Biraz atıştırmalık getirebilir ve açık havada eğlenebiliriz. Ders 17. Tay tariflerini pişirmek. Bazı Tayland tariflerine bakıp denemem gerekecek. Bu heyecan verici geliyor. Tayland yemekleri çok lezzetli. Tatlı, ekşi ve baharatlı tatların dengesini seviyorum. Kesinlikle. Çok lezzetli bir kombinasyon. Favori Tayland yemekleriniz var mı? Pad Thai ve yeşil köri yapmaktan gerçekten keyif alıyorum. Bunlar harika seçimler. Bunları yapmayı öğrenmeyi çok isterim. Sizinle bazı tarifleri paylaşabilirim. Bu harika olurdu. Öğrenmeye can atıyorum. Ders 18. Jüri sistemi. Müşterileri bu kadar güçlü bir desteğe sahip oldukları için şanslılar. Evet, 12 jüri üyesinin olması savunmaya iyi bir fırsat sağlıyor. Tartışma sırasında farklı bakış açılarına olanak tanır. Kesinlikle. Farklı bakış açıları daha iyi sonuçlara yol açabilir. Bu sistemin etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun yargılama sürecinde adaletin saklanmasına yardımcı olduğuna inanıyorum. Bu önemli. Bu tür kararlarda her ses önemlidir. Kesinlikle. Adaletin temel bir parçasıdır. Adaleti hedefleyen sistemlerimiz olduğu için mutluyum. Ders 19. Seyahat noktaları. Aklınızda hangi potansiyel varis noktaları var? Roma'yı, Paris'i ya da Tokyo'yu düşünebiliriz. Bunların hepsi harika seçimler. Roma fikrini seviyorum. Roma'nın çok zengin bir tarihi ve lezzetli yemekleri var. Evet, makarna ve gelato beni çağırıyor. Ve Paris sanatseverler için mükemmel bir yer. Kesinlikle. Oradaki müzeler inanılmaz. Peki ya Tokyo? O kadar canlı ve benzersiz ki. Ben de oradaki kültürü deneyimlemeyi çok isterim. Ders 20. Benzersiz dekor. Büyük bir sanat eserine veya benzersiz bir mobilya parçasına ne dersiniz? Kulağa ilginç geliyor. Bir alanı gerçekten geliştirebilirler. Evet, sanat her odaya karakter katar. Kabul ediyorum. Aynı zamanda harika bir sohbet başlatıcısı da olabilir. Kesinlikle. Aklınızda belirli stiller var mı?
Modern sanatı seviyorum ama klasik parçalar da çok güzel. Her iki tarzın da kendine has bir çekiciliği var. Evet, bir karizm eklektik bir hava yaratabilir. İlham almak için bazı galerileri ziyaret edelim. Ders 21. Hedefleri belirlemek. Dayanıklılığımı arttırmak istiyorum. Bu harika bir plan. Hedef belirlemek gerçekten yardımcı olabilir. Kendinize herhangi bir fitness hedefi belirlediniz mi? Evet, gelecek yıl yarım maraton koşmayı hedefliyorum. Vay, bu çok etkileyici. Nasıl hazırlanmayı düşünüyorsunuz? Bir antrenman programını takip ediyorum ve haftada 3 kez koşuyorum. Bu etkili görünüyor. Koşmaktan en çok keyif aldığınız şey nedir? Özgürlük hissini ve temiz havayı seviyorum. Peki ya sen? Mücadele etmekten ve sınırlarımı zorlamaktan keyif alıyorum. Ders 22. Tarihe saygı duymak. Şehrimizdeki eski binalara saygı duymak önemlidir. Kabul ediyorum. Geçmişimizle ilgili hikayeler anlatıyorlar. Favori tarihi yapınız var mı? Evet, şehir merkezindeki eski kütüphane. Bu güzel. Ben de orayı seviyorum. O kadar eşsiz bir mimarisi var ki. Ve arkasındaki tarih büyüleyici. Kesinlikle. Kültüre daha çok değer vermenizi sağlar. Bir ara orayı birlikte ziyaret etmeliyiz. Harika bir fikir gibi görünüyor. Ona göre plan yapalım. Ders 23. Dans dersleri. Bana dans dersleri verdiği için ona teşekkür ettim. Bu güzel. Nasıl gittiler? Eğlenceliydiler ama bunda hiçbir zaman çok iyi olabileceğimi sanmıyorum. Alıştırma mükemmelleştirir. Kendinizi şaşırtabilirsiniz. Belki. Sadece doğru bitmeyi bulmam gerekiyor. Bir dans grubuna katılmayı düşündün mü? Bu gelişmene ve yeni insanlarla tanışmama yardımcı olabilir. Kesinlikle. Öğrenmenin ve eklenmenin harika bir yolu. Kesinlikle değerlendireceğim. Teşvikiniz için teşekkürler. Ders 24. Seyahat planları. Kulağa iyi geliyor. İkimiz de alacağız. Harika. Pasaportlarınızı alabilir miyim lütfen? Elbette. Yolculuk için heyecanlı mısın? Çok. Yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Orada yapmak istediğin ilk şey nedir? Yerel yemekleri denemek istiyorum. Peki ya sen? Tarihi mekanları gezmeyi çok isterim. Mükemmel. Her ikisini de yapabiliriz ve deneyimlerimizi paylaşabiliriz. Kesinlikle. Hatırlanması gereken bir macera olacak. Ders 25. Moda seçimleri. Siyah veya kahverengi gibi nötr renkleri severim. Senden ne haber? Daha parlak renkleri tercih ederim. Beni mutlu ediyorlar. İlginç. Sık sık parlak renkler mi giyersiniz? Evet, özellikle yaz aylarında. Ferahlatıcı. Bunun ruh halinizi nasıl aydınlatacağını görebiliyorum. Kesinlikle.
Giysiler nasıl hissettiğimizi gerçekten etkileyebilir. Özel günler için favori bir kıyafetiniz var mı? Evet, partiler için giydiğim çok güzel bir kırmızı elbisem var. Kulağa çok hoş geliyor. Bir ara görmeyi çok isterim. Ders 26. Önce güvenlik. Polis memurlarının insanları trafik kuralları konusunda nasıl uyardığını fark ettiniz mi? Evet ve bazen ihlaller için bilet veriyorlar. Herkesin kurallara uyması önemli değil mi? Kesinlikle. Yolları herkes için daha güvenli hale getirir. Bazen dikkatsiz sürücüleri bile kovalamak zorunda kalıyorlar. Bu onlar için gerçekten tehlikeli olsa gerek. Kesinlikle. Bizi korumak için hayatlarını tehlikeye attılar. Zor durumlarla nasıl başa çıktıkları etkileyici. Kesinlikle. Onlara daha fazla değer vermeliyiz. Ders 27. Bayanlar tenisi. Geçen hafta sonu bayanlar tenis finallerini izlediniz mi? Evet, muhteşemdi. Oyuncular çok yetenekliydi. King'in spordaki kadınlar için büyük bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten öyle. Kadın tenisine verdiği destek biliniyor. Kadın sporcuların rol model olması önemli. Kabul ediyorum. Büyüklük için çabalamalarına yardımcı olur. Ayrıca daha fazla kız çocuğunu spor yapmaya teşvik ediyor. Evet, spor genç kadınları güçlendirebilir. Kesinlikle. Kadınların sporda daha fazla desteklenmesine ihtiyacımız var. Ders 28. Hafta sonu kaçamak. Hey, bir hafta sonu kaçamayı planlamayı düşünüyordum. Herhangi bir öneriniz var mı? Peki Daglar. Yılın bu zamanı orası çok güzel. Kulağa hoş geliyor. Hangi aktiviteleri yapabiliriz? Yürüyüş yapabiliriz, piknik yapabiliriz, temiz havanın tadını çıkarabiliriz. Yürüyüş yapmayı seviyorum. İyi yollar biliyor musun? Evet, vadinin muhteşem manzarasına sahip harika bir parkur var. Bunun için plan yapalım. Ne zaman gitmeliyiz? Gelecek hafta sonuna ne dersin? Cuma günü toparlayabiliriz. Kulağa mükemmel geliyor. Bekleyemiyorum. Ders 29. Küçük değişiklikler. Bu uygulamaları hayatımızda uygulamak gerçekten yardımcı olabilir. Evet, küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir. Son zamanlarda ne gibi değişiklikler yaptınız? Her gün daha fazla su içmeye başladım. Bu harika bir fikir. Benim de bunu yapmam gerekiyor. Kendinizi daha enerjik hissedeceksiniz, güven bana. Buna inanıyorum. Başka ne denemeliyiz? Belki birlikte daha sağlıklı yemekler pişirmeye başlayabiliriz. Bunu çok isterim. Bazı tarifler planlayalım. Ders 30. Yerel gelenekler. Seyahate çıkmadan önce gideceğiniz yeri araştırmanızın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yerel gelenekleri bilmek kültüre saygı duymanıza yardımcı olur. Sak, örneğin Japonya'da eğilmek bir saygı göstergesidir. Kesinlikle. Bazı ülkelerde ise bahşiş verilmesi hiç beklenmiyor.
Evet, Japonya gibi yerlerde kabalık olarak görülebilir. Geleneklerin yerden yere değişmesi büyüleyici. Kesinlikle. Seyahat etmeyi daha ilginç ve zenginleştirici hale getirir. Ayrıca yerel halkla daha iyi bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Bu doğru. İlişkiler kurmak seyahatin büyük bir parçasıdır. Ders 31. Avustralya'yı gezmek. Avustralya'da ulaşım zor olabilir. Evet, özellikle de bu kadar çeşitli manzaralarla. Pek çok kesim oldukça misafirperver değil. Değil mi? Kesinlikle. Ama güzellik buna değer. Daha önce oraya seyahat ettiniz mi? Henüz değil ama gerçekten keşfetmek istiyorum. Bir gezi planlamalısınız. Bu harika. Yapacağım. Asya yasamı görmeyi çok isterim. Bu unutulmaz olurdu. Ders 32. Moda iltifatları. Vay, çok rahat. Ben de onu seviyorum. Hava için mükemmel. O eteği sağlı. Nereden aldın? Teşekkürler. Yerel bir butikte buldum. Hadi ödeyelim ve daha fazla mağazaya göz atalım. Harika fikir. Seninle alışveriş yapmayı seviyorum. Ben de. Keşfetmek her zaman eğlencelidir. Hadi bazı benzersiz parçalar bulalım. Kesinlikle. Sabırsızlanıyorum. Ders 33. Evcil hayvanlar ve kasıntı. Evcil hayvanlarınız ısırıklardan dolayı kasınabilir. Değil mi? Evet, sivrisinekler gerçek bir sorun olabilir. Köpeğinizi veya kedinizi de kasındırabilirler. Kesinlikle. Bu onlar için çok rahatsız edici. Onlara yardım etmek için ne yaparsınız? Özel spreyler kullanıyorum ve bunları kapalı alanda muhafaza ediyorum. Bu etkili görünüyor. Önleme önemlidir. Kesinlikle. Evcil hayvanlarımın mutlu olmasını istiyorum. Ben de. Birlikte daha fazla çözüm bulalım. Ders 34. Sakinlik yaratmak. Sakin bir atmosfer yaratmak kulağa hoş geliyor. Daha doğal bir his için biraz bitki ekleyebilirim. Bitkiler bir alanı gerçekten aydınlatabilir ve hava kalitesini iyileştirebilir. Evet ve huzur duygusu katıyorlar. Aydınlatma aynı zamanda sakin bir atmosfer yaratmada da büyük rol oynar. Odamda yumuşak, sıcak ışıklar kullanmayı seviyorum. Bu harika bir fikir. Mumlar da hoş bir dokunuş katabilir. Kesinlikle. Rahat ve dinlendirici bir ortam yaratırlar. Bunu evde denemem gerekecek. Ders 35. Huzuru bulmak. Gururumuza mal olsa bile kendimizle barışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bazen ilerlemek için egomuzdan vazgeçmemiz gerekiyor. Evet, anlamayanlar hayal kırıklığına uğrayabilir. Doğru ama bu bizim yolculuğumuz, onların değil. Bizim için doğru olanı yapmalıyız. Kesinlikle. İnançlarımıza uygun seçimler yapmakla ilgilidir. Ve başkalarının farklı fikirleri olduğunda bu zorlayıcı olabilir.
Doğru ama kendimize sadık kaldığımızda kararlılığımız güçlenir. Katılıyorum. Kişisel gelişim çoğu zaman bu zor kararlardan kaynaklanır. Evet ve sonunda bir rahatlama ve mutluluk duygusu getiriyor. Ders 36. Cesaret. Hayatınızda hiç cesaret göstermek zorunda kaldınız mı? Evet, bir keresinde büyük bir kalabalığın önünde konuşmuştum. Korkunçtu. Bu kulağa zorlayıcı geliyor. Korkunuzu yenmenize ne yardımcı oldu? Derin nefesler alıp kendime güvenmem gerektiğini hatırlattım. Bu harika bir strateji. Seyirci iyi tepki verdi mi? Evet, alkışladılar ve konuşmamdan keyif almış görünüyorlardı. Bu harika. Topluluk önünde konuşmak gerçek bir cesaret sınavıdır. Kabul ediyorum. Bana korkularımla yüzleşebileceğimi öğretti. Korkularla yüzleşmek kişisel gelişime yol açabilir. Ders 37. Pasifik Kisi Seyahatleri. Hiç Pasifik kıyısına seyahat ettiniz mi? Evet, özellikle Kaliforniya'dan gelen turistler arasında popüler. Orada hangi yerleri ziyaret ettiniz? Plajları ve milli parkları ziyaret etmeyi çok severdim. Kulağa çok hoş geliyor. Herhangi bir yerel yemeği denediniz mi? Evet, Bahse deniz girerim. ürünleri taze Herhangi ve bir özel lezzetliydi. etkinliğe gittiniz mi? Bir sahil festivaline katıldım. Canlı ve eğlenceliydi. Bu harika bir deneyime benziyor. Ders 38. Ayçiçekleri. Hiç ayçiçeği tarlası gördünüz mü? Evet, çok uzun boylu büyürler ve parlak sarı yaprakları vardır. Çok neşeli görünüyorlar. Onlar hakkında en çok neyi seviyorsun? Canlı renkleri her zaman ruh halimi aydınlatır. Güneşi takip etmelerini seviyorum. Büyüleyici. Sanki bir kişilikleri varmış gibi. Bahçenizde ayçiçeği var mı? Keşke. Çok fazla güneş ışığına ihtiyaçları var, değil mi? Evet ama güzellikleri için çabaya değer. Ders 39. Bilgisayarların rolü. Bilgisayarların rolünün nasıl genişlediğini fark ettiniz mi? Evet, özellikle eğitim ve iş alanlarında çok hızlı büyüdü. Bu muhteşem. Bilgisayarlar artık her yerde. Gerçekten öyleler. Evlerimizde ve günlük hayatımızda bile. İletişimde de devrim yarattıklarını biliyor muydunuz? Kesinlikle. İnsanlar dünyanın her yerinden bağlantı kurabilirler. Teknolojinin bizi nasıl bir araya getirdiği etkileyici. Kesinlikle. Ama aynı zamanda zorlukları da var, değil mi? Evet, gizlilik endişeleri ve ekran basında kalma süresi gibi.